Tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün Wednesday bebeğimizin kafasını öreceğiz. Gövdemizi yaptık. Şöyle kenara dursun. Kafasını beklesin. Şimdi kafa için şöyle bir tepe noktasını ördüm ben. Çünkü, zaten kafa hep başlangıçlar hep aynı. 6 ile başladı. Bazen 7 ile de başladığımız da oluyor. Bazı tariflerde. 6 ile başladım. İkinci sırada hepsine çift battım. 12. Üçüncü sırada bir tek bir çift. İki tek bir çift şeklinde her sıra arttırdık. 3 tek, 4 tek, 5 tek şeklinde. Eğer yeni başladıysanız tam kafa tarifi bilmiyorsanız o yüzden buraya videonun altına linkini bırakacağım. Yeni başlayanlar için kafa tarifi linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Tekrar şimdi başlamayalım diye böyle ördüm. Siyahla başladım. Çünkü dibi siyah ip taktığımızda dibi ten gözükmesin diye üst kısmını da siyahla ördüm. Şimdi ten rengine geçeceğim. Buradan şimdi en son 8 tek bir arttır, 8 tek bir arttır yaptım. Buraya kadar siyahla ördüm. Şimdi 9'a geçeceğiz. 9 tek bir arttıra tenle öreceğiz bundan sonrasını. Şuradan ilmek kaydırıyorum. 2 3 tane ilmek kaydırdım. Bir zincir çekip ipimi kestim. Evet, şimdi tenle devam edeceğiz. İpimi sabitliyorum. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk ilmek kaydırına batıyorum. Şimdi 9 tane tek batıyoruz. Evet, 9 tek bir arttır yapalım. Sıra sonuna kadar 6 tekrar 9 tek bir arttır. Evet, 9 tane 2 4 6 8 9 tek ördüm. Bir arttır. Tekrar 6 defa aynı tekrar yapalım. Evet, 11. sıramızı bitirdik. Ve sıra sonunda 66 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 12. sıradayız. Yine arttırma yapıyoruz. 10 tane tek batıp bir arttıracağız. Yine aldı tekrar. Evet, 10 tane tek battım. Bir arttırıyorum. Evet, sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Evet, 12. sıramızı bitirdik. Sıra sonunda 72 sık iğneye ulaştık. Şimdi bundan sonra yeni sıra eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batıyoruz. Evet, bu şekilde hepsine tek batalım. Toplam 7 sıra. Evet, toplam 7 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 20. sıradayız ve azaltma yapacağız. 6 azaltmamız var. 9 tane bir bakayım. Evet, 10 tek bir azalt yapacağız. 4 yapmışım. 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane tek battım.
bir azaltıyorum. Evet, sıra sonuna kadar 6 tekrar yapıyoruz. 10 tek bir azalt, 10 tek bir azalt şeklinde azaltmamızı yapalım. Evet, 20. sıramızda 10 tek bir azalt 6 tekrar yaptık ve 66 tane sık iğnemiz kaldı. Ve ondan sonra 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. Şurası azaltma yaptığımız yer. Daha sonra 21, 22, 23. sıralarımı düz ördüm. Hepsine tek battım. Şimdi 24. sıramızda göz altlarında arttırma yapacağız ve burun yerini ayarlayacağız. Şimdi başlangıç yerinden itibaren 14 tane sık iğnemize tek batalım. Evet, 14 tane tek battım. Şimdi bir arttırıyorum. Bir tane tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Evet, toplam 6 tane arttırma yaptık. Aralarda bir sık iğne düz ördük. Şimdi burun kısmına geldik. 2 tane tek batalım. Evet, 2 tane tek battık. 2 tane de peş peşe yine arttırma yapalım. Evet, 2 tane, 1 2. Tekrar 2 tane tek. Şimdi buradakinin aynısını bu tarafa yapacağız. Simetrisini 2 tek yaptık. Bir arttır. Bir tek. 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 Bir arttır. Evet, 6 tane de burada arttırma yaptık. 6 da burada. 2 tane burun yerinde yaptık. 6, 12, 14 tane arttırma yapmış olduk. Geri kalan 24 sık iğneye tek batalım. Ve sıra sonunda 80 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 25. sıradayız. Başlangıç yerinden itibaren 34 tane sık iğneme tek batıyorum. Şimdi burun yerine geldik. Bir tane arttır. 2 tane tek. Bir tane arttır. Evet, 2 tane artırışımız oldu. Şimdi geri kalan 42 tane sık iğneme tek batacağım. Sayımız 82 oldu. Evet, 26. sıradayız ve yine başlangıçtan itibaren 34 tane sık iğnemize
tek batıyoruz. Şimdi burnumuzu trabzan örerek toparlayacağız. Şimdi tığım üzerine aldım. Burada 6 tane sık iğne var. Şu arttırmalar olan yer. Şimdi bu altısını bir alacağız. Tığın üstüne alıyorum. Batıp çıkıp içinden geçip bekletiyoruz. Tekrar yanındakine batıp çıkıp içinden geçtik. Bekletiyoruz. Tekrar üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı trabzanımızı içinden geçtik. Şimdi hepsini bir kapatıyoruz. Sıkıca sıkıladık iyice. Yanındakini dibine sık iğneyle batarak örgümüze devam ediyoruz. Şurada bir potluk oldu. Onu söküp bir daha yapacağım. Düzgün olsun diye. Şurada bir örüş şeyim var. Ben bunu yeniden bir yapayım. Evet, burnumu tekrar ördüm. Çok uzatmadan biraz sıkış ördüm arkadaşlar. Şimdi bu tekrar sıra sonu kadar hepsine tek batacağız. Sıra sonunda 76 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, burun kısmımızı bitirdik. Şimdi bundan sonra 3 sıra eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. Şimdi ondan önce gözlerimizi takalım. Gözlerimizi 12 milim siyah göz seçtim. Bu şekilde düz renkli de takabilirsiniz. Gözleri kahverengi sanırım. Bayağı koyu çünkü. Bu 14 ve 12 milim. Çok da karar veremedim. 12 milim mi yapsak? Şöyle. Çok iri duruyor bu da. O yüzden 12 milim yapayım diyorum. Size kendinize göre nasıl güzel şey buluyorsanız. Şimdi keçe gerekiyor bize. Keçemiz boyu 2,5 santim. Şey önemli değil. Elim boyu artık karıştırıyorum da. Eni 2,5 santim. Boyu da çok önemli değil. Boyu çünkü gözümüzün boyunda olacak. Şöyle yine bir ölçeyim bakayım. Göz kararı kestim çünkü. Bu da 1,5 santim. Şimdi şöyle tam ortamızdan katlayalım. Tam ortaya küçük kestim. Şimdi bu taraftan da katlayıp tam ortadan buradan da kesiyoruz. Bir artı şeklinde kesme yapıyoruz. Evet. Bayağı bir boşluk var. Şimdi bunu buna göre keseceğiz. Gözümüze göre. Evet. Gözümüzün üstünde altında beyaz olmayacak.
Şöyle ayarlayana kadar. Evet. Böyle bir kestim. Bir tekrar bir düzelteceğim. İkinciyi de aynı şekilde keselim. Evet, gözlerimizi keçelerini kestik. Fakat ben yine 14'te kararsız kaldım. 14 milimi takacağım. Daha biraz iri olsun diye. O da çok küçük. Çok da aralarında fark var. Sanki 10 milim gibi duruyor ama 12 milim bu da. O yüzden 14'te takacağım. Biraz iri gözlü olsun diye. Şimdi yapıştıracağız arkalarına. Yapışkan sürelim. Keçelerin ölçüsü yine aynı. Değişen bir şey yok. Keçe ölçüm aynı. Şu ucu sadece yuvarlattım. Gözümüzün içe gelen, burun tarafına gelen yeri yuvarlak kestim. Diğer tarafı sivri kestim. Şimdi bunu yapıştıralım. Evet, gözlerimizi yapıştırmadan önce gözümüzün yerini belirleyelim arkadaşlar. Şimdi yukarıdan aşağıya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. ve 22. sıra arası. Burundan da, şimdi burnumuz ortada. Bundan da şu burun arttırmasını ilk arttırmadan bu tarafa, burun arttırması şurada, bu sıra, bundan bu tarafa 2, 4, 5, 6 tane. 6. oluyor. Şuradan sonra 2, 4, 5, 6. batıyoruz. Bunu bulduktan sonra bu tarafa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. 12.'ye de ikinci gözü takacağız. Yani arada 11 tane olmuş oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 11. Evet, 11 oluyor göz arası. Şöyle tam kendinize göre de ortalayın. Bir aksaklık olursa yine de şöyle bir kendi yüzünüze göre orantılayın. Eşitliği ona göre de kaydırabilirsiniz yani. Değişmiş olabilir. Şimdi şöyle soğuk silikonumu aldım. Gözümüzün keçesine bolca sürelim. İşaretlediğim yere gözümü takıyorum. Diğerini aynı yapalım. Evet, gözlerimizin kilitlerini de taktım arkadaşlar. Bir tanesini de işledim. İkinciyi de beraber işleyelim. Şimdi şu tam orta noktadan gözümün ortasından başlayacağım. Siyah ipimi katlarını ayırdım. 2 kat bu. 5-6 kat olan bir ipti. 2 kat olarak ayırdım. İncelttim. Şöyle aynı hizadan tam ortadan gireceğim. Şu arkadan giriyorum. Şimdi buradan diğer uca batıyorum.
gözümün de ortasından çıkacağım. İpin içine batarak sabitliyorum. Yine aynı yerden çıkıyorum. Belli aralıklarla ipin içine batarak buraya sabitleyeceğim. Evet, gözüm çevresini bitirdim. İpin içine batarak iyice sabitledik. Şurayı beğenmedim. Yani elde kamera karşısı çok zor oluyor. Uzanması, şekli göremem falan. Oraya hiç artık devam edeceğim. Şimdi kirpikleri başlıyoruz. Hemen şuradan çıkıyorum. Uçtan. Şöyle. Belli aralıklarla kısalı uzunlu kirpiğimizi yapacağız. Bu şekilde belli aralıklarla yapıyoruz. Evet, üst kısmı bitirdim arkadaşlar. Şu ilk yaptığım daha güzel. Şu biraz daha orantıları tam değil. O yüzden şöyle bakın, ekran görüntüsü alabilirsiniz.
Şimdi buradan tekrar aşağıya inip şurada bir gölgelendirme yapacağız. Şöyle gözümün tam ortasından alttan çıkıyorum. Şöyle biraz 2 sık iğne kadar kaydırarak şuradan bu kadar yeterli. Şöyle hemen dibine de batıp 2 tane küçük minik kirpik yapacağım. Evet, bu kadar yeterli. Gözlerimiz bu şekilde. Şimdi bunları da arkaya düğüm atalım ve örgümüze devam edelim. Şimdi 3 sıra düz örecektik. Burada kalmıştık. Evet, 3 sıra düz örgümü tamamladım. Şuraya burundan sonra 3 sıra düz ördüm. Bu arada 77 çıkmıştı benim. Bir tane azalttım. Sayımı 76'ya düşürdüm. Şimdi 30. sıradan devam ediyoruz. Azaltma yapacağız. 11 tane tek batıp bir azaltacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tek bir azalt. Evet, sıra sonuna kadar tekrar yapalım. 11 tek bir azalt. Evet, en son 9 tane tek bir azalt kalıyor. Bu şekilde buraya bu sıramızı bitirdik. 70 tane sık iğnemiz kaldı. 31. sıradayız. Burada da 10 tane tek bir azalt yapalım. 10 tek bir azalt. Yine en son 8 kalacak. 8 tek bir azaltla sıramızı bitireceğiz. Şimdi burayı söküp 5 ile başlayacağım arkadaşlar. Onun yarısı 5. Şu arttırmalar üst üste gelmemesi için geldiğimizde böyle bir bozuk oluyor. O yüzden 2, 4, 5 tane tek bir azalt yapacağım. Amaç yani bu arttırmaların üst üste gelmemesi, eşit bir arttırma kesme olsun diye. Şimdi mesela buraya denk gelecek. Şimdi bir tane bundan sonra normal 10 diye başlayacağız. Burada 5 yaptık. Sonra tekrar 10 tek bir azalt, 10 tek bir azalt devam edeceğiz. İki, 4, 6, 8, 9, 10 tek bir azalt. İkisinin ortasına denk geldi. 10 tek bir azalt. Evet, son arttırmadan sonra sıra sonunda 3 tane kalıyor. 3 tek yaparak sıramızı bitiriyoruz. Baştan 5 yapmıştık. 3 de bu. En son 8 ile bitmiş oldu. Şimdi
32. sıradayız. Bu arada 64 sık iğnemiz kaldı. 32. sıradan devam ediyoruz. Buraya normal 9 tek bir azalt yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 tek bir azalt. Evet, azaltmamız bir alt alta gelmedi. Yani bir zikzak çizmiş gibi oldu. Daha düzgün oluyor. Şimdi tekrar 9 tek bir azalt sıra sonuna kadar. Evet, en son 7 sık iğne bir azalt yaparak sıramızı bitiriyoruz. Toplam 6 azaltma yapmış olduk. Ve 58 sayısına düştük. Şimdi burada bu sıramızda çenemizi ayarlayalım. Yerini belirleyeyim önce. Evet, 33. sıradayız. 8 tane tek batalım. 2 3 4 5 6 7 8 8 tek bir azalt. Tekrar 8 tek 2 3 4 5 6 7 8 bir azalt. Evet, şimdi 6 tane tek 1 2 3 4 5 evet 6 tek yaptım. Çene yerini belirlemek için şuradan burnumuzun hizasında, bakın tam ortada, burnumuzun devamında şöyle 3 tane sık iğne var. Burnumuzun tam ortasına gelen yer. Bu 3 sık iğnemize çift batacağız. Üçünü bir peş peşe çift batalım. Burada önemli olan burnumuzun tam altında denk gelmesi. Şu aradaki sayının çok önemi yok. Hani sizde aynı olmazsa demek istiyorum. Mesela bir tane farklı oldu, sizinki 6 geldi mesela. Bazen sıra başı veya bir hata olabiliyor. Önemli olan şuradaki 3 taneyi bu burnun tam ortasına yerleştirmeniz. Yani burada 5 de kalabilir, 7 de kalabilir ama şurayı tam ortaya yapın. Çenemizi 3 tane peş peşe arttırdım. Şimdi 6 tane tek batıyorum. Aynı buranın simetrisini yapıyoruz. 6 yapmıştık. Burası da 6 tane tek. 3 4 5 6 tane tek. Bir azalt. Tekrar 8'e dönüyoruz. 8 tek bir azalt yapacağız. 4 5 6 7 8 bir azalt. Şimdi burada kaç kalıyor? Şuradan da bir azalttığımızda 2 4 6 8 9 kalıyor. 9 tane tek bir azalt.
Evet, 1 2 3 4 5 tane azaltma yaptık. Bu şekilde. Evet, sıra sonunda 56 sık iğnemiz kaldı. Şimdi 34. sıradayız. 7 tane tek, bir azaltalım. 3 4 5 6 7 tane tek, bir azalt. Tekrar 7 tek. 3 4 5 6 7, bir azalt. Şimdi bu çene kısmını, evet, şimdi çene kısmını düz öreceğiz. Şimdi 7 tek bir azalttık. 7 tek bir azalt. 18 tane tek batıyoruz. Bir azalt yapacağız. Tekrar 7 tek bir azalt. 2 3 4 5 6 7, bir azalt. Evet, 7 tek bir azaltla sıramızı bitiriyoruz. 52 tane sık iğnemiz kaldı. 4 tane azaltma yaptık. Evet. Şimdi çenemizi tekrar azaltma yapacağız. Evet, 35. sıradayız. 6 tane tek batıyoruz. 3 4 5 6 tek, bir azalt. Altı tek, 2 3 4 5 6, bir azalt. Altı tek, 3 4 5 6. Şimdi çenemizde 3 tane peş peşe arttırmıştık. Şimdi bunları tekrar 3 tane peş peşe azaltacağız. Birinci azaltmam. İkinci. Üçüncü azaltma. Tekrar 6 tek. 2 3 4 5 6, bir azalt. 6 tek. 3 4 5 6, bir azalt. 6 tek. 3 4 5 6, bir azalt. Toplam 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane azaltma yaptık. Ve sıra sonunda 44 tane sık iğnemiz kaldı. 36. sıradayız. 5 tane tek, bir azaltla başlıyoruz. 2, 3, 4, 5 tek, bir azalt. 5 tek, 2, 3, 4, 5, bir azalt. 6 tane tek yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek. Şimdi bu ortadaki 3 taneyi bir alalım. 1, 2, 3 katı bir aldım. Üçünü bir kapattık. Şimdi burada 6 yapmıştık. Buraya da 6 yapalım. Simetrisini olarak 2, 3, 4, 5, 6 tek, bir azalt. Tekrar 5 tek. 1, 2, 3, 4, 5, bir azalt. 5 tek, bir azalt yaparak sıramızı bitiriyoruz. Evet, yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toplam 7 tane azaltma yaptık. Evet, kafamı biraz doldurdum arkadaşlar. Çünkü daralmaya başladı. Daha sonra yorulmayalım diye şimdiden biraz doldurdum. Şimdi 37. sıradayız. 4 tek, bir azalt yapalım. Sıra sonuna kadar 4 tek, bir azalt. Böyle 5 tekrar oluyor. Daha sonra 6 kalacak. 6 tek, bir azalt kalıyor sayımıza göre. Toplam 6 azaltma. Evet. Böyle devam edelim. 4 tek, bir azalt. 4 tek, bir azalt. Evet, en son 6 demiştim ama 5 kaldı. Yanlış hesaplamışım demek ki. 5 tek, bir azalt yaparak bu sıramızı bitirdik. 31 tane sık iğnemiz kaldı. 38. sıramızda 3 tek, bir azalt yapalım. Sıra sonuna kadar 3 tane tek, bir azalt. 3 tek, bir azalt. Devam edelim azaltmaya. Evet, en son 4 kaldı. 4 tek, bir azalt yapıyoruz. Yine 6 tane azaltma yaptık. Sayımız 25'e düştü.
Şimdi gövdemizde boynumuzu 20 sık iğne yapmıştık. Kafamızın da 20 ile bitmesi için şimdi 5 sık iğne gerekli. Yani 5 tane azaltma yapmak gerekli. O yüzden de bu sıramızda yine 3 tane tek, bir azalt yapacağız. Öyle denk geliyor. 1 2 3 tek, bir azalt. 3 tek, bir azalt. Böyle bu şekilde devam edelim. Evet, toplam 5 tane azaltma yaptık ve 20 sık iğneye düştük. İpimizi ilmek kaydırdım. 2 zincir çekip ipimi şöyle kestik. Kafamız bitti. Şimdi bunu güzelce bir dolduralım. Sonra dudaklarını yapacağız. Doldururken de boşluklarımıza dikkat edelim. Doldurmadığınız için yüzde farklılıklar oluyor. Bakın bomboş. Şimdi bunları güzel dolduralım. Yanaklara doğru. Çene. Bunları belirleştirelim. Çene kısmına, yanağa. Sıkıca dolduralım. Deliklerini açmadan boşluğumuzu dolduralım. Evet, kafamı güzelce doldurdum. Şimdi şu çenemizi de daha bir belirgin yapmak için elyafımızı, şöyle pusturmuş elyafı makasın ucuyla şekil veriyoruz. Oraya doğru iterek sıkıştırıyoruz elyafımızı. Şöyle bakalım. Bunu kendimiz karar vereceğiz. Kendimiz yani şekil vereceğiz. Sadece sayılar yeterli gelmiyor. Güzel doldurmak da çok önemli. Elimize şekil verelim. Çeneye doğru sıkılaştırıyorum. Evet. Şu an iyi gibi. Şöyle bir yüz veriyoruz. Üçgen bir yüz. Her yerine bakıyoruz. Kontrol ediyoruz. İyi gibi şu an. Şimdi dudağımızı yapalım. Şöyle gözlerimizden biraz çekme işlemleri yapalım. Sonra saçlarımız kaldı. Evet, şimdi dudağımızın yerini belirleyelim. Şimdi yukarıdan, şu burun altından başlıyoruz. Şurası 1, 2, 3. sıra ve 4. sıra arasına yapacağız. Şöyle burnun tam ortasını şöyle buldum. Şu 3. sıradan hesap edersek şu 3. sıramız 1, 2, 3, şöyle 3 sık iğne bu tarafa kayıyoruz. Şurası 3 de buraya kaydık. O da burası olmuş oluyor. Böylece tam ortaladık. Şu boynundan giriyorum. İpimi istediğiniz bir renkte yapabilirsiniz dudağı.
karşıya işaretlediğimiz yere aynısından bir daha yapacağız. 2 defa. Evet. Şimdi ağzımızı altlı ve üstü olarak işleyeceğiz. Şöyle alt dudaktan başlıyorum. Uç kısmını biraz fazla çekiyorum. Sıkı çektim. Daha sonra biraz daha bollaştıracağım. Daha böyle kalın yapmak istediğinizde ipinizi çift katlı yapmanız gerekir. Şu an tek kat yapıyorum. Çift kat yaparsanız daha dolgun bir dudak olur. İpiniz kalınlığa bağlı. Çok çekmiyorum artık. Yavaş çekiyorum. Böyle bol dolgun dursun diye. Artık son uçta onları sıkı çekelim. Şöyle. Evet, alt dudağımızı bu şekilde işledik. Şimdi üst dudaktayız. Şöyle çevirelim. Yine aynı şekilde ilk yaptıklarımızı biraz sıkış yapalım. Şimdi normal bolt yapıyoruz. Evet, sıra sıra hiç, üst üste gelmeden dudaklarımızı işleyelim. En son uca geldiğimizde onların iyice çekelim. Küçük yapalım. Sıkış olsun. Son dudak kenarlarımızı evet, şimdi
Üst dudağımızı şu yukarıya sabitleyelim. Buradan tekrar girip şöyle yukarıdan çıktım. Şuraya tutturuyorum. Sonra 2 sık iğne atlayıp diğer tarafa tutturacağım. Şu bir sıra daha bakalım. Alt dudağı biraz daha kalın yapmak için 2 sıra daha gidersek. Şimdi dudaklarımızı bu şekil buraya sabitledik. Şöyle elimizle de düzeltelim. Şimdi bu sırayı bir daha yapalım bakalım nasıl olacak. Çift katlı yapsak demek daha iyi olurmuş. Şöyle bol yapalım. Gayet bol çekiyorum. Biraz kalın olsun diye. Evet, yine tekrar başladığım yere geldim. Dudağımın dibine batıp boyundan çıkıyorum. Bu şekilde yaptık. Size kendi zevkinize göre daha kalın veya daha ince yapabilirsiniz. Evet, şimdi kaşımı da yapacağım ve videomuzu bitireceğiz. Evet, kaşımız için şuradaki göz pınarımızı takip ediyoruz yukarıya doğru. Ve şu kirpikten sonra da ikinci sıra şuraya yerimi belirledim. Buradan da buranın bitimine kadar şurada bir alta ineceğim. Şimdi boyundan giriyorum. İpimi çift katlı yaptım. Bir seferde çünkü yapıp bitireceğim. İşaretlediğim yerden çıkıyorum. Şuradan sayalım. 2, 4, 6. 2, 4, 6 tane sayalım. 2, 4, 6'dan batıyorum. 2, 4, 6. 6 tane. 2 sık iğne aşağıya iniyorum. İşaretlediğim yere. Tekrar aynı yere batıyorum. Buradan da diğer gözüme aynı hizasından 2, 4, 6, 7 sık iğne kayıyoruz. Tekrar bu tarafa da 2, 4, 6, 2 de bu tarafa kayıyorum. Bu şekilde
iyice gerdiriyorum. Ve aynı yere batıp şu kafadan da çıkabiliriz. Evet, bu şekilde kaşlarımızı da yaptık. İpimizi düğüm atıp ipimizi keseceğiz. Evet, yüzümüzü bu bölümde kafamızı, yüzümüzü çalıştık. Bir dahaki bölümde saçlarımızı takacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.